Sevgili Fatma Tuzluca, sanat pratiğinizde dokuma yalnızca bir teknik değil, aynı zamanda bir düşünme ve anlatma biçimi gibi görünüyor. Dokuma ile kurduğunuz ilişki nasıl başladı? Dokumayla kurduğum ilişki aslında akademide aldığım eğitimle başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü halı, kilim ve eski kumaş desenleri ana sanat dalı mezunuyum. O yüzden eğitimimin güçlü ve profesyonel kısmında dokuma eğitimi aldım. Geleneksel tekniklerle yapılan kumaşlar ve halılarla ilgili. Bu yüzden aslında şu anki ilerlettiğim disiplinde de geleneksel dokuma tekniklerini de kullanıyorum. Ama aynı zamanda modern teknik olan tufting tekniğini de kullanıyorum. Ve tabii ki dikişler, nakışlar, bulabildiğim tüm teknikleri bir araya getirmekten zevk alıyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki eğitiminiz, üretim pratiğinizi nasıl şekillendirdi? Güçlü bir şekilde etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence akademi insana disiplin öğretiyor sanattan ziyade. Çünkü o sanat daha kişisel, bireysel bir ifade ediş biçimi bence. Orada öğrendiğim disiplini kendim harmanlayarak, kendim yorumlayarak bu hale getirdim. Keza geleneksel teknikleri yeri geldiğinde de daha modern olduğunu düşündüğüm teknikleri harmanlayarak eserler üretiyorum. Atölye var mı geleneksel Türk El Sanatları bölümünde de belli bir atölyede mi mezun oluyorsunuz? Yani... Tabii, evet. Benim de zaten en çok zevk aldığım dersler onlardı. Teorik dersleri değil de atölye derslerini, pratik dersleri çok severdim. Bir sürü farklı dokuma atölyelerimiz var, evet. Biraz da kullandığınız teknikleri ve malzemeleri öğrenmek isteriz. Eserleriniz nasıl ortaya çıkıyor? Kullandığım malzemelerden, tekniklerden bahsedeyim. Genellikle tufting tekniğini kullanıyorum aslında. Tufting tekniğini de biraz açarsam, bunlar gördüğünüz üzere büyük makineler, tabancalara benziyorlar. O yüzden tufting gun deniliyor. Bazıları kesik kazık, bazıları da döngü kazık olarak adlandırıyor. Kesik kazık aynı bir havlu bir halıya benzetebilirsiniz. Yaptığı etkisi odur, o şekilde dokur. Döngü kazık da pança benzer. İpi kumaş arasında git gel yaparak sıkıştırır. O da çok farklı bir doku verir. Temel olarak bu iki tekniği kullanıyorum. Ama aynı zamanda kilim dokuma tekniğini kullanmayı da çok seviyorum. Hani harmanlamak dediğim kısım bu aslında. Onu da sıkça kullanıyorum. Bazen dikiyorum. Bazen ördüğüm şeyleri içine tekrar dikiyorum. Bazen boncuk kullanıyorum. Bazen yün kullanıyorum. Ama temel malzemem akrilik, iplik. Atık malzemeler, suni kürk ve farklı tekstil unsurlarını kullanmanızın ardındaki düşünce nedir? Malzeme seçimi kavramsal sürecinizi nasıl etkiliyor? O malzemeleri kullanarak yaptığım işler aslında bana üniversitenin son dönemlerinde yaptığım işlerden bazılarıydı. Geleneksel dokumada en basit şekilde bir dokuma çerçevesi vardır ve genellikle orada üretim yaparız. O dokuma çerçevesini bir kafes olarak düşündüm ve hayal ettim. Çünkü dikine şekilde gerdiğimiz iplikler çözgü olarak adlandırılır. Biz de enine şekilde git gel yaparak atkı olarak adlandırdığımız şekilde içine girdiğimiz iplikleri sıkıştırırız oraya. O yüzden bana birazcık böyle kafes etkisi veriyordu. Ve devamlı bir malzeme arayışı vardı zaten. Ve denk geldiğim şeyler de, denk geldim yani. Atık, kürk ve kostüm parçalarıydı aslında. Deriler vardı, suni kürkler vardı. Atık olmaları da çok hoşuma gitti. Çünkü mantıkla çok iyi bağdaşıyordu. Ve dedim ki ben bu parçaları sanki hayvanları kafeslere tıkmışçasına dokuyarak bu etkiyi verebilir miyim? Ve denedim ve öyle yola çıktım. Eserlerinizde sıkça doğa, canlılık ve dönüşüm kavramları ile karşılaşıyoruz. Bu temaların sanat pratiğinizdeki yeri nedir? Bu temaların sanat pratiğimdeki yeri aslında başlı başına benim kaynağım diyebilirim. Bir akarsu ve bana akar. Tıkanabileceğimi düşündüğüm bir konu değil çünkü doğa. Hani asla bir sonu yok. Olağan ve süre gelen bir şey olduğu için beni daima hani kendimi mutlaka orada buluyorum. Beni en çok besleyen konular bunlar olduğu için sanırım mutlaka orada buluyorum kendimi.
Gövde adlı çalışmanızda kendinizi kimi zaman bir çiftçi, kimi zaman bir ağacın üzerinde yürüyen bir karınca olarak tanımlıyorsunuz. İnsan ile doğa arasındaki bu özdeşlik sizin için ne ifade ediyor? Gövdeyi tasarlarken ve manifestosunu yazarken bahsettiğiniz cümlelerdeki aslında işe çıkış amacım yine doğadan ilham alıyordum ve ağaçları incelemeye aşırı seviyorum. Yine gözlemlediğim belli ağaçlar üzerinde mutlaka karıncalarla karşılaşırım ve çalışma şeklimi de onlara aşırı benzetirim. Daimi bir çalışma hali, git gel, süreklilik, dokumayı da ona benzetiyorum o yüzden. Belli bir tekrar var ama müthiş bir disiplin gerekiyor. Kimi zaman bir yerde patlak verirse devam etmek iyice zorlaşıyor. Bunu yönetmek de lazım. Karıncaların da bunu muazzam şekilde gerçekleştirebildiğini düşünüyorum. Sanırım öyle bir bağlantı kurdum. Hem de ben aslında bu konulara tasavvuf felsefesiyle başladım. Yani ben yaratıcı gücü ararken buldum doğada kendimi diyebilirim. Ya da doğada en çok yaratıcı gücü hissettiğim yer doğaydı daha doğrusu. O yüzden ne yapıp ne edip mutlaka doğada buluyorum kendimi. Onu araştırırken, onu betimlerken, onu imgelerken buluyorum. O yüzden kendimi yaratıcı bir güç olarak da görürken kendimi de o kadar büyük görmemeliyim. Çünkü ben aslında bir karınca tanesiyim diye düşündüğüm için böyle bir iş çıkmıştı ortaya. Üretimlerinizde insanın doğadaki konumunu sorgulayan güçlü bir yaklaşım hissediliyor. Sizce insan doğanın bir parçası mı yoksa ondan giderek uzaklaşan bir varlık mı? İnsan doğanın mutlak ve daimi bir parçası. Ondan asla ayrılamaz ama koşulsuz bir şekilde onu yok etmeye başlamış durumda. Verebileceğim nacizane cevap bu sadece. Animal Body Parts seriniz oldukça çarpıcı bir isim taşıyor. Bu serinin ortaya çıkış hikayesini anlatabilir misiniz? Bu eserlerde hayvan bedenleri üzerinden kurduğunuz anlatı, günümüz tüketim kültürüne ve insan merkezci bakış açısına yönelik bir eleştiri olarak okunabilir mi? Evet, okunabilir. Tam da aslında onu okunması için yaptım da diyebilirim. O isim nasıl ortaya çıktı derseniz, akademide yani Mimar Sinan'da resim atölyelerini geziyordum. Ve hani denk geldiğim bir iş vardı ve insan bedenlerini, parçalarını daha doğrusu bir kompozisyon içerisinde getirmişti sanatçı. Tam olarak anlaşılmıyor ama anlaşılıyor da aşırı hoşuma gitmişti. Human Body Part çağrısı uyandırmıştı ve ben böyle beğendiğim şeyleri genellikle fotoğraflarım, arşivime atarım. O arşivdeki fotoğraf, yani yine heybeme attığım o görsel, bu az önce de bahsettiğim kafes içgüdüsüyle oluşturduğum o çerçeveyi yine bulduğum parçalarla harmanladım ve hani zuhur etti derler ya, zaten konu oradaydı, harmanlanıyordu, pişiyordu ve o isim onu buldu diyebilirim. Buradan yola çıktım yani aslında. Ribbon projeni dinlemek isteriz sevgili Fatma. Tabii ki bahsedeyim. O proje bana Mimar Sinan yani akademi vasıtasıyla gelmişti aslında. Bizim okulumuzdaki grafik öğrencilerin olduğu bir ekip bu projeyi tasarlamıştı. Ve kürelerin taf sanatçısının yapılması isteniyordu. Ve ben de bunu siz bulun sanatçıyı da demişti bizim okul ekibimize. Ve hani okulda böyle bir arayışa girildi. Bana ulaştılar. Toplantılar düzenledik ve çok kısa süre içerisinde ben o üretime başlamış bulunmaktaydım. Benim bence kariyerimde büyük dönüm noktalarından biri oldu diyebilirim. Çünkü o kadar büyük çaplı bir işi tek başıma yönetmek, yönetebilmeyi öğrenmek o süreçte. Çünkü bir aylık bir süreçti ve çok büyük boyutlarda çok adetli işler isteniyordu. Kendimi gerçekten keşfettiğim bir dönem oldu diyebilirim. O yüzden benim için aşırı kıymetli ve zaten yaptığım işleri de çok severek yapmıştım. Sonuçta güzel olduğu için ve çok güzel dönüşler aldığım için aşırı mutluyum. Evet, gerçekten çok güzel. Tebrik ederiz. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Eserlerinize bir şiirsel metin de eşlik ediyor. Bunları sanırım siz yazıyorsunuz. Bir kafes ördüm her ilmekle diye başlayan metniniz izleyicide güçlü bir duygusal etki bırakıyor. Yazı ile görsel üretim arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, o metinlerin hepsini ben yazıyorum. Onlar benim eser manifestolarım. Onları yazarken aşırı keyif alıyorum. Neden daha uzun ve monoton değiller? Yani ben çünkü arabesk ruhluyum. Sanatçılar her şeyi romantize etmeyi sever ya, ben de öyleyim. O yüzden daha şiirsel yazmak beni aşırı tatmin ediyor.
Niye hepsinde mutlaka yazıyorum? Çünkü eser ben orada yokken de benim adıma konuşmalı diye düşünürüm. Hani bazen çünkü esere bakıyorsunuz ve bir şey hissediyorsunuz ama bağlantı kuramıyorsunuz sanatçıyla. O yüzden o küçük bir metin sizin sanatçıyla iletişim kurmanızı sağlıyor diye düşünüyorum. O yüzden bütün eserlerimde mutlaka bir cümle dahi olsa bir manifesto yazarım. Beni mutlu eder. Günümüzde tekstil sanatı ve el emeğine dayalı üretimler çağdaş sanat içinde yeniden güçlü bir görünürlük kazanıyor. Siz bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönüşüm beni tabii ki çok mutlu ediyor. Önceden bu kadar fazla çağdaş sanatta bu kadar pergel açık değildi bence tekniklere, bakış açılarına karşı. Bu pergel açıldığı için de tekstildeki nakış, dokuma, örme tadında olan teknikler daha ev unsuru, daha aksesuar tadında görülüyordu. Ama o pergel biraz açıldığı için şu an aslında ne kadar büyük sanat değeri taşıdıklarını fark ettiler ve fark edilmeye başladığı için de bütün sanatçılar olarak çok mutluyuz. Yakın dönemde üzerinde çalıştığınız yeni projeler veya keşfetmek istediğiniz farklı malzeme ve üretim yöntemleri var mı? Şu var, yeni projeler olarak üzerinde çalıştığım konu aslında ilk kişisel sergimi açmak istiyorum. O yüzden bir koleksiyon tadında çizimler yapmaya başladım. Yine sürekli daimi bir araştırma içerisindeyim. Yani biraz istişareye çekildim diyebilirim. O yüzden sürekli onlarla ilgileniyorum. Üretimine de geçmeye başladım. Şu anda beni en çok heyecanlandıran ve keyiflendiren şey bu. İlk kişisel sergi deneyimini kısa zamanda tatmak istiyorum. Eserlerinizde doğrudan görünmeyen ancak sizi besleyen edebiyat, felsefe ya da sanat tarihi referansları var mı? Tasavvufun eserlerinizde yeri nasıl? Evet var. Bu da az önce söylediğiniz gibi tasavvuf felsefesidir. Aslında benim sanata adım atışım, sanatın içine girişim, hatta konuları elle alışıp tasavvufla başladı. Tasavvuf felsefesini araştırmaya başladım. Hatta ilk işlerimden bir tanesi, diploma projemdir aynı zamanda, Derviş Pusulası'dır. Dev bir hayat ağacı tasvir ettim. Zahir ve batın alemlerini anlatıyor. Aynı zamanda o alem içerisindeki bir dervişin serüvenini anlatan bir performans gerçekleştirmiştik. Bu benim diploma projemdi ve inanılmaz etkileyici olmuştu. Çok güzel geri dönüşler almıştım. Diploma projesinden sonra bu şekilde sanata daha çok çekilmeye başladım. Tasavvufta da aslında araştırdıkça şunu gördüm. Yaratıcı içgüdüyü arama, hissetme arzusuyla doluydum ve en çok gerçekten karşılaştığım ve hissettiğim yer her zaman doğa oluyordu. En çok orada hissediyordum, en çok orada görüyordum ve gözlemliyordum. Sanırım konumun doğayı evrilmesinin sebebi de bu, ama altında mutlaka tasavvufi bir bakış açısı yatıyor. Çünkü çok benzetiyorum doğayı, olağan halini, daimi süre gelen bir hal, tekrar var. Tasavvufta da düşüncesi vardır. Ulaşmak değil, daima yolda olmak, yani daima öğrenmek, sonuca asla ulaşmamak. Sanata da böyle bakıyorum aslında. Yani ben de yaptığım hiçbir işin tamam mükemmel oldu, hazırım, harikayım diyemiyorum. Daima daha ileriye, daima yürüyüş halinde, yolda olma haliyle olmasını istiyorum. O yüzden diyorum ya, yaptığım her işte mutlak bir maneviyat var. Belki manifestolarda, küçük detaylarda bulursunuz. Bazen eserin içinde bir görsel, bir imge yoktur ama altyapısında mutlaka vardır bu manevi duygu ya da felsefe. İnsanlığın ekolojik krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde sanatçının sorumluluğu sizce nedir? Ben ne yazık ki buna sanat dünyayı iyileştirir klişesinin cevabını veremeyeceğim. O soruda yer alan sorumluluk bana çok ağır geliyor açıkçası. Çünkü dünyadaki ekolojik krizi sanatta çözebileceğimiz noktada görmüyorum. Bunu iyileştirebilecek tek şeyin sanat olduğunu düşünmüyorum ne yazık ki. Ama sanatla birlikte insanların doğayla kurduğu bağı, ilişkiyi onlara hatırlatabileceğimizi, bunu güçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Aslında kendi disiplinde de yapmak istediğim şey tam olarak bu. Bugün geriye dönüp baktığınızda üretimlerinizde tekrar eden temel soru ya da mesele nedir? Sizi yıllardır çalışmaya devam etmeye iten şey ne oluyor? Sanırım
doğanın yaşama arzusuna duyduğum hayranlık diyebilirim.